Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Hem sunumu hem lezzeti şahane. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt. Yani sütü dolaptan alıp suyu da kettle'da biraz ısıtın. Ilık olur ikisi de. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 tane yumurta akı, 1 yemek kaşığı dolusu şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu malzemeleri iyice bir karıştıralım. Neden? Çünkü zeytinyağının üzerine mayayı dökerseniz maya kabarmaz. İyice bir karıştırıp daha sonra 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ekleyelim. Pürüzsüz oluncaya dek güzelce karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplam un miktarı 6 su bardağı, bende tam denk düştü. Ama siz yine de kontrollü ekleyin. Çünkü yumurta akınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Ununuzun farklılığına göre de değişebilir. Şöyle bir kaşıkla kabaca toparlayıp yoğurmaya başladım. Burayı biraz hızlı çekim yaptım. Toplam 6 su bardağı unla. Bakın sevgili arkadaşlarım, yorumlarınızı okuyorum. Bazınız yazıyorsunuz ki hamur elimde toplanmıyor sizinki gibi. Hamurun iyi toplanabilmesi için hani böyle yavaş yavaş değil de seri bir şekilde kasenin dışına doğru yaparsanız çok iyi olur. Şöyle bir toparladıktan sonra mutlaka ellerinizi temizleyin. Sonra tekrar seri bir şekilde yoğurun. Ben hatta bu kadar yoğurup daha sonra bu kaseyi olduğu gibi alıp yere bırakıyorum. Yerde dizimin üzerinde en iyi gücünüzü alırsınız. Bakın orada da bir 2 dakika yoğurdum. Hamur bildiğimiz sakız gibi oldu. Yani toplam 5 dakika yoğurun sevgili arkadaşlarım. Tavsiyem yerde yoğurmanız. Yerde çünkü vücudunuzun ve kolunuzun en çok gücünü kullanabildiğiniz yerdir. Çok daha güzel olur. Mayalanmaya bırakalım. İç harcımız için 1 tutam maydanoz, 1 tane de kuru soğan kullanacağım. Kuru soğanı sizin isteğinize bırakıyorum ama kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Şöyle bir manuel el blenderında yapacağım. Tahtada da kıyabilirsiniz ama elektrikli robot tavsiye etmiyorum. Yani aynı anda hem soğanı hem maydanozu çok güzel bir şekilde kıymış oluyorsunuz. Bakın sevgili arkadaşlarım, normalinde maydanoz çok zordur. Böyle sağa sola gider, bir türlü ufak ufak olmaz ama soğanla yaparsanız muazzam sonuç alırsınız. Ben bugünkü çöreğimizi peynirli yapıyorum. 300 gram beyaz peynir kullanıyorum. Onu bir çatalla güzelce ezelim. Daha sonra da robottan geçirmiş olduğumuz maydanoz ve soğanlı karışımımızı ekleyip güzelce harmanlayalım. Ben bugün böyle yaptım ama siz arzu ederseniz kıymayı soğanla kavurun, kıymalı yapın. Patatesi güzel iç harcı yapıp patatesli yapın. Başka neli yapabilirsiniz? Zeytinli yapabilirsiniz. Ispanaklı yapabilirsiniz ama ıspanağın suyunu çok iyi almanız lazım. Mercimekli yapabilirsiniz. Şöyle iç harcımızı da hazırladık. Bu esnada da hamurumuzun mayası gelmişti. Yaklaşık bir saat bekledim. Çok güzel kabardı. Şimdi tezgaha biraz un serpip mayası gelmiş hamurumuzu bir hamur kartıyla tezgaha alalım. Şimdi ben bunu tam 2 tepsi yapıyorum ve 8 adet çörek çıkacak sevgili arkadaşlarım. Ama siz diyorsanız ki kocaman 2 tane yapayım. 2 beze yapın, böyle çok büyük olur. Veya minik yapabilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Ama bence ideal benim verdiğim gibi. Aynı hamuru 8 parçaya bölün. Her bir çörek bir kişinin karnını doyurabilir. Güzel, böyle hoş, büyüyecek oluyor. Bu şekilde tavsiye ederim. Tezgaha aldığım hamuru şöyle ortaya doğru katlıyorum. Daha sonra bir hamur kartıyla 8 eşit bezeye bölüyorum. Bunu en pratik bu şekilde bölebilirsiniz. Önce ortadan, sonra 4'e bölün. Sonra o 4 taneyi de yine ortadan bölerek, yani mümkün mertebe eşit bezeleriniz olur. Ve hamuru böldükten sonra da her birini şöyle güzel bir portakal büyüklüğünde bezeliyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarım, öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Geçenki tarifimi gece 10'da paylaştım. Ona rağmen çok iyi izlediniz. Ben çok mutlu oluyorum. Çünkü ben tariflerimin çekimine, montajına çok zaman harcıyorum. Bazen geceyi buluyor ama sağ olun, beni yalnız bırakmıyorsunuz. Bunu da burada belirtmek isterim.
Bütün bezeleri aldım. 8 adet çöreğimiz olacağı için 8 tane beze alıp tezgah hazırladım. Şimdi hamurla oynadığımız için o bir şaşırdı ne oluyor diye. Üstünü bir örtelim, 5 dakika sonra şekil vermeye başlayalım. Şimdi bir tane bezeyi alıyorum. Gördüğünüz gibi hafiften kendini bırakmış. Onu bir oklava yardımıyla 15 santim olacak şekilde açalım. Bu arada mümkün mertebe çok az un kullanın. Yani görüyorsunuz ben parmağımın ucuyla şöyle üzerine ufacık atıyorum. Çok unlu yapmayın. 15 santim olacak şekilde açtım. Daha önce biliyorsunuz peynir ve maydanoz soğan karışımımız vardı. Kocaman bir yemek kaşığı dolusunu ortaya bırakalım. Sonra da bütün hamurun kenarlarını toplayalım. Bu işlemi yaparken dikkat edin. İçinde hava bırakmamaya çalışın ki hani hava boşluğu olmasın içinde. Tamamen o kısmı birleştirdikten sonra ters çevirin. Elinizle basarak şöyle bir 10-12 santim çapında açıp yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsiye çöreğinizi alabilirsiniz. Hemen size bir tane daha gösteriyorum. Gözünüzden kaçmıştır diye. Siz izlerken hemen belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. Ben bu tarifimin kullanmış olduğum unun protein değeri 10'du. Onu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz protein değerine değiniyorum. Sizler de artık öğrendiniz. Ben çok mutlu oluyorum bu konuda. Yani bu protein değerine gerçekten şimdiye kadar neden hiçbir şef değinmemiş, onu da hala çok tuhafıma gidiyor. Çünkü aslında tarifin olması için çok önemli bir detay. Bir keki 13 protein değeri olan bir unla yaparsanız o kek kabarmaz. Böyle basık olur. Yani bunlar çok önemli detaylar ama olsun, doğru yerdesiniz. Ben size her şeyi söylüyorum zaten. Bütün bezeleri aynı şekilde bolca peynirini koyup üzerini tamamen boş yer kalmayacak şekilde kapatıyorum. Ters çeviriyorum. 12-13 santim çapında elimle açıp tepsiye diziyorum. Daha pratik olması için hepsini aynı anda açtım. Hepsini aynı anda. Çünkü böyle yaparsanız peyniri tam yetiştirmiş oluyorsunuz. Son 4 taneyi böyle yaptım ben. Çünkü peynir tam pay edebiliyorsunuz. Çok pratik oluyor. Hemen hızlıca kapatıp tepsiye diziyorum. Şeklini yapmak da çok kolay. Son derece sizi hiç zorlamıyor. Birkaç dakikada 2 tepsi çöreğiniz hazır. Ve bütün çörekleri aynı şekilde yaptım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye aldım. 2 tepsi çöreğimiz var. Şimdi üzerine temiz bir mutfak havlusuyla örtüp bir 25-30 dakika kabarması için dinlendirelim. Çöreklerimiz dinlenirken 2 tane yumurta sarımız vardı. İçine 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Yani sıvı yağ, yumurta ve süt birbirine geçsin. Yağ ayrı yerde, yumurta ayrı yerde kalmasın. Böyle homojen bir kıvama getirin. Bir 25 dakika beklettim. Bakın sevgili arkadaşlarım, hafiften kabarmaya başlamıştı. Şimdi yüzeyine hazırladığımız yumurta sarısını güzelce hiç boş yer kalmayacak şekilde sürelim. Şimdi gelelim çöreğimizin en fantastik bölümüne. Şimdi bir su bardağı alıyoruz. Onu önce yumurtalı olan kısma batırıyoruz. Daha sonra da bir kasede susamımız var. Susama batırıp onu çiçek deseni vererek döne böyle çöreğimize desen veriyoruz. Çok kolay. Yani bir defa yumurtalı çöreğe batırıp bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir güzellik olabilir mi? Yani masaya getirdiğinizde hem lezzeti hem görseli hem kıvamı, bir tarifin hepsi bir arada güzelse harika bir kombinasyon bence. Çok küçük bir nüans ama tarifinize muazzam bir görsel katıyor. Tam ortasına da çörek otu serperek bu güzelliği bitirdim. Ve çöreklerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 220 derece fırında 15-20 dakika pişiriyoruz. Çok sıcak fırına verin. Çok önemli bir püf noktası. O 15-20 dakika pişene kadar ikinci tepsimizi de hemen yumurta sarısı sürdüm. Üzerine susamla çiçek desenimizi yaparak bitirdim. Yani çok severek çalıştım ben sevgili arkadaşlarım. Sizler de yaparken inanın ki böyle desen çıkıyor ya. İnsan bir mutlu oluyor, sanki büyük bir şey yapmış gibi. Ve birinci tepsimiz fırından çıktı. Dikkatinizi çekerim. Her bir çörek böyle nasıl bir kabarma bu, anlatamam. 8 santim diyebilirim. Hemen diğer tepsiyi de kaynar fırına veriyorum. Yine ben 18 dakika pişirdim. 18-19 dakikada çöreğimiz pişmişti. Bu çöreğin en önemli püf noktası, yüksek ısıda pişiriyoruz. Bakar mısınız? Yani çok güzel görünüyor.
Lezzeti zaten anlatılamazdı. Şimdi doku testinde göreceksiniz. Böyle bir yumuşaklık olamaz. İkinci tepsimizde aynı şekilde 18-19 dakika kadar pişirip fırından çıkarıyorum. Tabii ki her fırın farklıdır. Siz gene bir altını üstünü kontrol edin. Önemli olan fırının çok kaynar olması. Hemen onu da şöyle bir tel alıyorum ama size de göstermeden geçemiyorum. Çok çok güzel bir görüntüsü var. Çok şahane duruyor. Ve çöreklerimiz sunum için hazır. Şöyle bir size gösteriyorum. Büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere çok az bir malzemeyle ama muazzam bir çörek tarifi sundum. Kahvaltınıza, çay saatlerinize, akşam yemeğini bile yiyebilirsiniz. Çok güzel. Yumuşaklığına bakar mısınız? Yani böyle bir şey yok. Sanki sanarsınız böyle bir saat yoğurduk da işlem yaptık da içinde bir sürü kremalar var da hiçbir şey yok. Sadece birkaç detaya bakar mısınız içine? Yani bildiğiniz bir kek kıvamında diyebilirim. Hemen size bir tane daha doku testi yapacağım. Siz izlerken sevgili arkadaşlarım çöreğinizi yaptınız. Tamamen soğuduktan sonra güzelce paketleyip buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarın. Buzu çözülünce bir 5-10 dakika fırınlayıp servis edin. Pamuk gibi yanına peynir, zeytin, salata, inanın ki çok güzel ve çok şahane bir lezzet. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.